Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 36-38 bedene uygun klasik bir bayan yelek modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu modelde lastik kullanmadan bu şekilde direkt model ile başlayabilirsiniz. Dilerseniz lastik üzerine de yapabileceğiniz bir model. Nako süper ince ip ile 3 numara şiş ile çalıştığınız takdirde vereceğim sayılarla başladığınız zaman 36-38 bedene uygun bir yelek yapabilirsiniz. Ölçü vermek istiyorum. 25 santim eninde bir ön parça, 5 model ön lastiği ile birlikte 65 ilmek. Bu parça 65 ilmek. Arka parçaya ise 111 ilmek olarak başlayabilirsiniz. Dediğim gibi 36 38'e uygun olabilir. Ama 38'den büyük istiyorsanız önler için birer tane model, arka parça için 2 tane model ilave etmelisiniz. Her model 10 ilmekten oluşuyor. 10, 20, 30 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane kenar ilmeği ilave etmelisiniz. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre ölçünüz değişecektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak örgünüze başlayın. 36 hatta 38'e bile denk gelebilecek büyüklükte bir yelek. 38-40 arası olmasını istiyorsanız önlere birer parça, arkaya 2 model şeklinde ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi ben size 2 model üzerine anlatım yapmak istiyorum. 2 model için 10 ve katları 10, 20, bir tane ilmekle 21 tane ilmeğe ihtiyacımız olacak. 21 ilmekle 2 model üzerine anlatım yapacağım şimdi sizlere. Örgümün arka sırasındayım ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bu tür örgülerde başlangıç lastiği kullanmayı düşünmüyorsanız ilk ilmek atarken çift şiş üzerine ilmek atmanızı tavsiye ederim. Böylece örgünün başlangıcı gergin olmayacaktır. Arka sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, ikinci sırasındayım. Tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Böylece başlangıç için bulunan bir sıra haroşayı oluşturmuş olduk. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamındaki 3 ilmeği ters örerek bir defa da topluyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde başlangıçta ilmek artırıyoruz. 9 ilmekten oluşan modelimizin tam ortasındaki 3 ilmeği ters örerek kesiyoruz. Eksilen ilmeğin yerine hemen bir tane ilmek artırdım. 2 modelimin arasında bulunan bir tane düz ilmeği ördüm. Şimdi ikinci modelime geçiyorum. Bir ilmek artırdım. 3 ilmek düz ördüm. Sonraki 3 ilmeği ters örerek bir defa da kestim. Tekrar 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırarak kenar ilmeğini ördüm. Bu şekilde ön yüzde modelimizi kurduk. Örgümüzün arka yüzünde sıra boyunca ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz.
Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Devamındaki 3 ilmeği ters örerek bir defada topluyorum. Tekrar 3 ilmek düz olarak örüyorum ve bir ilmek artırıyorum. İki modelimin arasındaki bir tane düz ilmeği örerek ilk modelimi tamamlamış oldum. İkinci modele geçince önce bir ilmek artırıyorum. Sonra 3 ilmek düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeği ters örerek birlikte topluyorum. Son kez 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında önce bir ilmek artırdım. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki 3 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Tekrar 3 ilmek düz olarak örüyorum. Ve bir ilmek artırıp aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ilk modelimizi tamamladık. İkinci modele geçince tekrar bir ilmek artırıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeği ters örerek topluyorum. 3 ilmek tekrar düz örüyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Arka tarafta ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada artırma yaptığım 3 sıra olduğu zaman modelimin tepe kısmını kapatmam gerekiyor. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 sıra deliğim oluştu. 4. sıra deliğe geldiğim zaman önce bir ilmek örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Devamında bu defa 2 ilmek düz örüyorum. Tam ortadaki kalan 3 ilmeği ters örerek topluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. İki modelin arasında bir tane düz ilmek örerken bu defa 3 adet ilmeği düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ortadaki kalan 3 ilmeği ters örerek bir defada topluyorum ve tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Sonra bir tane ilmek artırdıktan sonra kenar kısmındaki 2 ilmeği düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta hepsini ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa 2 ilmek daha düz örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örgümün tam ortasındaki kalan 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Sonra bir tane ilmek artırıyorum. İki modelimin arasındaki oluşan 5 tane ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Sonra tekrar bir ilmek artırıp bir ilmek düz ördüm. Örgümün tam ortasındaki kalan 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmek artırıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafında ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bir ilmek artırdım. Modelimde kalan son 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Ve tekrar bir ilmek artırıyorum. İki modelimin arasındaki oluşan 7 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. Son kalan 3 ilmeği birlikte ters örerek topladım. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada modelimiz tamamlandı. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlıyoruz. Örgünün arka sırasına geçtiğimiz zaman bütün ilmekleri düz örerek ikinci modelimizin haroşasını oluşturuyoruz ve aynı şekilde tekrarlayarak modelimizi örmeye devam ediyoruz. Herkese kolay gelsin.